Habertürk ekranlarına Meseleler programına hoş geldiniz. Ben Haluk Mert Bey. Bu hafta çok sık bir arada denk getiremeyeceğimiz iki değerli konuğumuz var. Tarihçi yazarlar Pelin Batu ve Profesör Doktor Emrah Sefa Gürkan. Efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. İyi ki geldiniz. Nasılsınız? Bir kere ben bir dejavu hissi. Habertürk değil de iki erkekle yine tarih konuşacağım yani. Çünkü bizi çok şeye attım ben. Neyse ki burada... bizi taça attım. Biri de papyonlu gene baktığında. Senin için çok fazla bir şey değişmiş olmuyor. Biz bu konuyu... Performans gösterme. Biz bu konuyu kendi aramızda konuştuk. Çok ciddi bir hassasiyetimiz var, bilginiz olsun. Hatta Emrah Bey sırf bu sebepten dolayı gelmek istemiyordu. Ama ben ona dedim ki Emrah Bey... Mansplaining olmayacak. Yok o kesinlikle onu... Evet, en az kestiğim var. program olacak. Şimdi ben cinsiyetler ötesi kesiyorum ya. Birkaç programda kendi sözümü kestim. İnternete, YouTube'a koymuşlar. Kendi sözünü kesen adam diye. Bir de Emre o kadar hızlı konuşuyor ki ben de çok ağırım. Birbirinizi dengeleyeceğimizi İzleyici düşünüyorum. açısından bir denge oluşturabiliriz. Evet, inşallah. Ortalamasını alacaklarını düşünüyoruz. Aslında ben bundan haftalar önce ikinizi de aradım ve hani programdan haberdar ettim. Sizleri ayrı ayrı davet etmek istediğimi söyledim. Sağ olun, siz de kabul etmiştiniz. Ama bu hafta işleyeceğimiz konu izleyici nezdinde bir kavimler göç etkisi yaratabiliyor. Siz de eski televizyoncusunuz, biliyorsunuz bunu. O yüzden Emrah Bey'den lütfen gelin bize destek verin dedik. Yoksa sizi bu iki erkek bir kadın denkleminde bırakmayacaktık aslında. Ama bu Bizim bile niyetimiz büyük değildi. bir yani istatistiki olarak bakınca ne programlar biliyoruz ki böyle hani İstanbul Sözleşmesi ya da kadın hakları konuşuluyor. 10 tane adam onunla ilgili konuşuyor ama yani. Şimdi kardeşim söylemeyeyim. Radyoda dinliyorum. Normalde bir program var. Bir kadın sunuyor. 3 tane de gazeteci olayları konuşuyor falan. Olaylar işte Gölcük'te bir kız işte çocuğunun eline bu kadar biberon vermiş. Sonra annesinin yanına gitmiş. Çocuğun olduğundan haberi yok ve çocuk ölmüş tabii ki 5 gün gidince. Onu konuşuyorlar. Bir anda üç erkek anneliğin faziletlerinden, annelikten konuşuyor. Ama ya program formatı gereği her konuya ilgili konuştukları için hayatım boyunca unutmayacak. Yani hiç arabada, trafikte gülebilmenin şeyiydi. Hakikaten bu Türkiye'de çok kanayan bir yer. Kötü örnek İstanbul Sözleşmesi'nde kanalların hazırlıksız sanki yakalanmasıydı. Futbol maçı konuşuyorlar gibi konuşuyorlar. Bir de yani hani sözleşmenin hiçbir şeyini bilmeyip Ben onu böyle okudum. Konuşulan hiçbir şey. Oturdum bayağı uzun da bir şey. Hiç konuşulan gündemle hiçbir alakası yok yani. Hani oturdum çünkü bana da bir şey sormuşlar. Sonra cevaplamadım şeyden dolayı. Yani gitmedim de. Ama o zaman bir baktım sözleşme. Kimse sözleşme falan okumamış yani. Türkiye çok garip. Gündem olan şeylerle ilgili konuşan insanlar bazen en temel metinlere inmemiş oluyorlar. Yani temel metin zaten bir tane metin. Adı da sözleşme yani konunun mesela. Ama Bir işte onu bakarsınız konuşuyorduk ya demin. Yani okuduğunu da anlamayan bir topluma dönüştüğümüz için. Yani bu ortaokuldan itibaren metinleri insanların önüne ya hani ezber yapmak kötü diye düşünülür ya. Ya keşke ezber yapılsa belki hani bir şey kalır hafızalarında. Her şey böyle hani okunuyor, anlaşılmıyor. Ezber bile yapılmıyor. Gayet böyle yüzeysel. Bana göre de hakikaten gittikçe böyle seviyenin düştüğü, koyunlaştırmak demeyeceğim ama düşünmeyen, sorgulamayan, sorgulanmanın tehlikeli olduğu düşünülen bir yerdeyiz. Ve bu sadece Türkiye için değil, dünyanın pek çok yerinde öyle. Çünkü post-truth denilen zaten o gerçek ötesi zamanda neyin gerçek, neyin doğru olduğu birbirinin içine karışmış vaziyette. Şimdi bir de ChatGPT falan onlar girdi. Yani her şey bambaşka, sizin o bahsettiğiniz distopik roman kıvamında bir yerdeyiz. Artık düşünmeye o kadar da ihtiyacımız yok gibi. Birine soracağız, oradan aldığımız yanıt üzerinden ilerleyeceğiz diyorsunuz. Neyse, bu haftaki konuyu söylemedik. İzleyiciler konuyu kaçırmak için her şeyi yaptık şu anda. Yani biz bir saat içinde konudan konuya gideriz. Hiç problem değil. Tamam, konuya giriş yapayım. Tamam, kadınları konuşacağız. Kadınların tarihini konuşacağız. Bu konuyu neyse ki öncesinde konuştuk. Hazırlıksız yakalanmadık. Yani konuklarımızın haberi var konudan. Ben hemen güncel bir şekilde gireyim. Çok fazla da şey yapmak istemiyorum. Sizin konuşma sürenizden çalmak istemiyorum. Bugün bu konuyu gündeme getirmemizin biraz kadın voleybol milli takımımızın hepimize yaşattığı gururla alakası var. Hala olumlu olarak etkisi üzerimizdedir. Öyle düşünüyorum. Şöyle, çok güzel bir gelişmeydi ama bugünün toplumu ile ilgili şöyle bir gerçeği de ortaya çıkardı diye düşünüyorum. Yani günümüzde performans sağlayan şeylerin değeri çok ön planda. Dolayısıyla kadın meselesi üzerinde de konuşacak olursak mesela, sadece belli kriterler, belli yaş aralıkları ön planda çıktığı zaman bazı şeylerin, bazı grupların değerli olduğu gibi bir algı oluşuyor mu? Böyle bir soru işareti var. Biz daha önceden Pelin Hanım'la hani Barbie konusunda konuşalım mı diye bir akıl yürütmüş. Barbie meselesi de bu yüzden... Ona beni çağırmazsın herhalde. Barbie'yi de ben konuşayım. Barbie meselesi de bu yüzden önemliydi sanırım. Çünkü biz eğer sözüm ona 18-25 yaş arasında kutsarsak, insanların da fizyolojik olarak kendilerini o yaş grubunda tutabilmek için ellerinden geleni yapmalarına nasıl yadırgayabiliriz? Yani bir kere bu dünyanın her yerinde özellikle
böyle son 50 yıldır plastik cerrahi olsun, iğneler olsun, onlar olsun, bunlar olsunun gelişmesiyle çok kolaylaştığı için mesela bakın Amerika'da Sweet 16 denilen hani o 16. yaş bir eşiktir ve hep 16. yaşa girerken kız çocuklara, erkek çocuklara bir hediye verilir. Eskiden verilen hediyeler diyelim hani güzel bir elbise, bazı eyaletlerde araba falan veriliyor. Birkaç yıl önce en popüler Sweet 16 hediyesi neydi biliyor musunuz? Plastic surgery, yani işte meme, popo, botoks bilmem ne bu tür şeyler. Yani daha anatomik olarak kendi tamamlamamış bir çocuğa siz fiziksel olarak, aile olarak hediye veriyorsunuz. Burnunu değiştiriyor, elmacık kemiklerini değiştiriyor. Bu bana göre çok korkunç bir şey. Çünkü yani bir taraftan özgürlüğü savunuyorum tabii ki. Bir kadın ve bir adam diyelim istediği gibi görünebilmeli. Kendi mutlu hissediyorsa ya da işte hani kızsa erkek, erkekse kız da olabilmeli. Belki öyle hissediyor. Ama bu o yaşta değil bir. İki, toplum tamamen böyle yüzeysel, tamamen tüketici, bu kapitalist sistemin verdiği bütün meyvelerden, nimetlerden yararlanan ama bir taraftan içini doldurmayan bir yerde. O yüzden de bu özellikle kadınlar üzerinde çok net görülüyor diye düşünüyorum. Hep derim yani isteyen istediğini yaptırsın bana ne, ama herkes aynı. Bu bana göre çok sıkıcı. Herkes Angelina Jolie olmak istiyor. Herkes böyle olamaz değil mi? Yani böyle sanki dudaklarına arı sokmuş gibi. Ama ve o gençlik kültü. Gençlik kültü belki 100 yıl önce de vardı. Hani modernistlere baktığımızda inanılmaz yani acayip şeyler vardı. Bir modernizme girersek çıkamayız. Kutsamayacağım. Ama ya bugünkü gençlik kültü o Debra Winger belgeselinde olduğu gibi bütün Hollywood'daki kadınlar işte 20-30 yaş arası en güzel rolleri alıyor. Ondan sonraki 50 yaşındaki kadınlar sadece işte sıkıcı anne, işte cadı teyze falan gibi birkaç stereotipik role indirgeniyor. Böyle olunca da hani acayip bir çifte standart var. Çünkü erkekler hangi yaş olursa olsun, Al Pacino örneğini veriyordum. Hala jön olabilir Al Pacino 70'lerinde olmasına rağmen. Ama kadın öyle olmuyor. Kadın tamamen genç ve güzelse medyada var olabiliyor. Yani Pelin Hanım aslında... Ama bu aslında o stereotiplerin geçmişi de öyle. Mesela Hristiyanlıkta çok temel iki stereotip vardır. Ve bu kadınların aslında tarihte kaderinde belirleyen avcı toplayıcılar hariç. Biri Hazreti Havva. İşte o biraz daha kadının ve belki de işte şeyin kutusu Pandora'da. Hani kadının ahlaki olarak erkeğe göre daha az güçlü oluşunu temsil eder. Hani böyle bir günahı temsil etme anlamında. Çünkü orijinal O ilk yüzden günah... ben yılan taktım bak. Değil mi? Evet, yılan. Ya da Samsun ve Dilayla da hani değil mi? Hangisi kadındı onların? Dilayla. Dilayla. Şarkıcı olduğuna göre Dilayla mesela işte ya da Pandora. Pandora ne? İşte Hephaistos Pandora'yı yaratıyor. Ona bütün şeyleri bir kutuda veriyorlar. Kutuyu açma diyorlar. Hikaye öyle ki Yunan mitolojik hikayeleri çok acımasızdır. O da yapmaması gereken bir şey var ya hikayeye göre. Kadın olduğu için onu yapıyor. Dolayısıyla böyle bir figür var. Lilith'i unutma. Evet, Bence Lilith ya da işte Enkidu'nun yanındaki şu kadın kimdi o tapınak şeyi. Neyse. İştar. İştar değil o tanrı. Astarte işte yani aynı o kadın. Yok Şamhat olması lazım. Samhat mı Şamhat. Neyse önemli değil ne oldu. Yani baksınlar Geri çevirdiği için çıldırıyor ya, cezalandırıyor, gönderiyor. Humbaba'ya gönderiyor onu cezalandırmak için. Yani çok uzun yıllar oldu. Aklımda değil tabii ki yani orada bir kadın var işte. O kadın figürlerinde var. O kadının yani öteki tarafta da Hazreti Meryem işte anne figürü içinde. Mesela ilginçtir. Bak Leslie Pierce'ın eserine bakarlarsa görürler. Kadınlar anne olduktan sonra da başka bir şey kazanıyor Osmanlı toplumunda ve ondan sonra saygı kazanmaya başlıyor. Yani normalde bir cinsel tehdit / imkan opsiyon olmadan çıkıp anne olduğu zaman daha ayrı bir saygı gösterir. Tarihte de bu böyle. Dolayısıyla obje olma hali hep var yani eskiden de vardı, artık bugün o kapitalizmle erkek de bir yere kadar obje oldu ama kadında daha çok görüldü bu. Çünkü başka bir opsiyon tanınmıyor açıkçası. Ama eskiden beri olan bir şey bu. Yani o çok net bir ayrım. İki kadın tipi evinde oturup hanımcık hani şu çok... Bakire anne modeli ya da ailesinin. Hristiyanlıkta Meryem ve Havva ile gelmiş ama bütün mitolojiler, bütün şeylerde var. Mesela bunu görürsünüz. Aziz olan Hristiyan, kadın aziz çok azdır dinlerde. Hristiyanlarda var. Fakat Hristiyanlarda aziz olan kadınlarda da bir bekaret simgesi vardır. Yani cinselliğiyle falan eşleştirildiği zaman kadın hep bir kirlenmiş işte Los'a dönemini biraz daha izolasyonda geçirmesi. Çünkü toplumlar o cinsel birleşmeyi hep bir potansiyel tehlike olarak görmüşlerdi. Neden potansiyel? Biraz da kendi kafasında kadını korumak için belki o dönem. Çünkü bir toplumun muhafazakarlık falan diyoruz ya, muhafazakarlık öyle illa olmak zorunda değil. Bir sonraki jenerasyon nesli korumaya çalışıyor. O mantığın içinde de kadının bütün hareketleri regüle edilmiş. Çünkü bu sefer babası çocuklar olabilecek ve o çocuklar bize bir sosyal malez olarak, problem olarak geri dönebilecek. Böyle bir mantıkla yaklaştığı için ve bu eğer kadın ekonomik sisteme katılmazsa, çalışmaz, kendi ayağı üstünde durmazsa, bugün sen kendi ayağın üstünde durabildiğin için yani eyvallah olmaz ama kocandan, sevgilinden, babandan para aldığın sürece bu bir öğrenci için de geçerlidir. O da işte 1920'lerde değişmeye başlayacak. Çünkü Dünya Savaşı'nda bu bugünkü gelecek ve tabii 1000 yıllık, 2000 yıllık, 3000 yıllık belki bir Erkekler özellikle 1. Dünya Savaşı'nda tamamen yok olunca İspanyol gribi vesaire o kadınlara
şey deniliyor zaten, sarı kanarya. Fenerbahçe ile hiç alakası yok. Yani çünkü hepsi fabrikada çalışmaya başlıyor. Fabrikada çalışması lazım. Çünkü hani üretimi kim yapacak? Herkes cephede. Dolayısıyla birdenbire o sufrajet hareketinin falan o 1920'lerde Birinci Dünya Savaşı sonrası hortlamış olması boş boşuna değil. Ama ben şunu da eklemek istiyorum Emrah. Yani özellikle ben son yıllarda hep mitoloji dersi verdiğim için gerçekten bu söylediğin çok doğru. Hiçbir toplum yok ki yani böyle hani o ana erkil, ana tanrıçaların falan olduğu işte Mezopotamya gibi ya da Hindistan'daki o Hindu tanrıçalarına falan bakınca Çin'e, Metso ve Güney Amerika'ya baktığımızda neredeyse bütün toplumlarda çok güçlü kadın ana tanrıça figürleri var. Ve hatta böyle korkulan figürler bunlar. Çünkü doğa gibi hani deprem ya da sel ya bütün afetler bir kadının mesela Kali gibi bir tanrıçanın öfkelenmesine bağlanıyor. Kadın çıldırıyor, histerik bir hale geliyor. Tanrıçadan bahsediyorum. Ve hep onu bir şekilde sakinleştirmek için hediyeler, işte bakireler vesaire sunuluyor, kekler. Dolayısıyla hani kadının o kontrol edilmez ve korkulan figürü bir şekilde Hristiyanlığa yavaş yavaş adım atılırken ya da tek tanrılı dinlere diyeyim, Zerdüştlük de buna dahil. İşte bu Mısır'daki tek tanrılı bir kere zaten deneniyor. O döneme de tekabül ediyor. Birdenbire böyle senin bahsettiğin anne, Isis gibi figürler ön plana çıkıyor. İşte anne oğul figürleri. Meryem Ada'dan çok daha önce Isis'in kucağında çocuğuyla birlikte o figürleri var. Dolayısıyla direkt yani kadın birdenbire evinin hanım hanımcık iyi annesi olarak görülüyor ve aile kutsanıyor. Ama mesela Bashofen ve Engels gibi teorisyenler avcı toplayıcılıktan tarım toplumuna geçilince ve bu hep bu coğrafyada oluyor maalesef. Yani tam o Göbekli Tepe'nin civarında 40-50 kilometre etrafında buğday evcilleştirilince birdenbire sınır koyuluyor. Birdenbire Eko'nun söylediği gibi bu benim tarlam, bu senin tarlan denilmeye başlanıyor. Öyle denilmeye başlayınca kadın da metalaştırılıyor. Eve bağlanıyor. Ve oradan sonra da ne oluyor? Kadın mesela Hammurabi kodunda ya da yasalarında, ondan sonra Grek yasalarında, Draco mesela yasalarında korkunç bir şey. Yani ya kocasının ya babasının malı, yani bildiğiniz mal olarak resmen tanımlanıyor. Ve ondan sonra kadın mesela miras meselesinde falan belki miras ediniyor ama ancak oğlunun himayesinde ya da kontrolünde olmak zorunda. Özellikle aristokratik sınıf ya da orta sınıf az da olsa var. Ne oy verebiliyor, ne eğitim alabiliyor. Tek işlevi evde oturacak, çocuk yapacak, çocuğunu biraz az çok eğitebilecek ve... Ama o şeyin, özür dilerim. Şey mantıklı değil mi? Şimdi zaten oyu adam savaşa gidecek insan üzerinden verdiği için zaten başka türlü beklenemez. Mesela demokrasinin çıktığı yerlerde piyade orduları daha çok şeydir. Eğer bir yerde atlı ordu ya da chariot, at arabasıyla bir ordu varsa çok para harcandığı için orada aristokrasi mesela Avrupa'ya da bu Mısır'da falan filan öyle görüyoruz. Yani zaten Atina demokrasisinde savaşa erkek gittiği için, savaşa adam lazım olduğu için oy kullandırtıyorlar. Ama işte bu mesela zaten avcı toplayıcı dönemde diyorlar ki tam tersine mesela bu şeylerde Uganda'da falan hala olan avcı toplayıcı society'lere bakıyorlar, topluluklara bakıyorlar ve diyorlar ki kadınlar savaşıyor da kadınlar mesela normalde ayda bir avlanıyormuş. Ayda bir hafta avlanıyorlar. Diğer 3 hafta bütün kabilenin varoluşu kadının ektiği şeyler, topladığı tohumlar, ördüğü sepetlere bağlı. Yani aslında kadın ayakta kadın tutuyor. zaten şey diyor, kadın antropolog, kadın kendini attığı en büyük kazık diye anlatıyor kadınların. Çünkü domestike etmeyi de aynı kornu neyse o bir buğday tipine evcilleştirip tarım başlatan süreci de kadınlar başlıyor. Ama burada bir ezberi siz yıkıyorsunuz değil mi? Avcı toplayıcılıkla ilgili aslında cinsiyete dayalı bir iş gücü ayrımı yok. Yok, tam tersine Yani- 1/5 sadece erkekler yapıyor diyorlar antropologlar. Ama orada iki tane şey var. Yani orada mesela arkeolojiden şunu çıkardılar önce. Ben o ezbere yaşayanları yazıyorken baktım. Arkeologlar şunu buldu. Bazı erkeklerin kadınlara özel işleri, bazı kadınların da erkeklere özel işleri yaptıklarını fark etti. Ve buradan da şu sonuca vardı. Hiçbir cinsiyete göre rol ayrımı yok. Bashoffen'in söylediği Amazonlar falan da mesela bunlar çok spekülatifti ve mesela Bashoffen kanıtlayamıyorlar. yanılsam da 2011'de Ukrayna'da bir makale çıktı. Amazonların çıkmış olabileceği yerlerden birinde Sarmatlar galiba gene. Şimdi tam şey yapmayayım aklımda değil ama kitapta yazdım. Kafkasya böyle oralarda. Yok biraz değil da mi? Ukrayna taraflarında herhalde. Şimdi kitapta yazdım. Çok kafamda kalmıyor. Kendi yazdım. Kadınların evet silahlandıkları ama agresif bir saldırı için değil de köylerini savunmak için. Dolayısıyla Herodot'ta geçen, Yunan mitolojisinde geçen Amazonların falan olmadığı. Şimdi arkeoloji öyle yanıltabiliyor. 2 tane örnek görüyorsunuz. Bir kadında mızrak görüyorsunuz. O zaman dediler ki biz antropologlara bakalım. Antropologlar ne yapıyor? Yaralar gibi. Yani 3 tane örnekten genellerseniz evet bir takım kadınlar erkeklerin işinde ama avcı toplayıcılarda rol ayrımı var mı? Yani cinsiyete göre bir rol ayrımı var mı diye bu sefer antropologları devreye soktular. Sen ondan bahsediyordun. Evet. Orada da Kung halkı var bu Kalahari çölünde yaşayan. Oradaki halklara baktılar evet dediğin gibi. Fakat orada da şu var abi 5.000 yıl geç
geçmiş 10 bin mesela 5'te 1 zaman diyorsun ama bu haklar etkilenmiyor değil. Şimdi belgeselciler oraya gidiyor, çekiyor ama bir sürü şeyi adamın üstüne metrik atışıyor, onu çıkarttırıyorlar. O öyle bir şey yok. Amazon'da bile yaşasa adam mesela plastik var ya. Evet, tişörtü var. Ve bu 1940 yılında da böyleydi. Yani bir yere kadar şey. Dolayısıyla tam bilmiyoruz ama ben katılıyorum bir ayrım olduğunu. Annelikle ilgili şöyle söyleyeyim. Kadın o kadar annelikle eşit bir şey ki. Çocuk doğuramayan kadınları erkek olarak kabul ediyorlar. Nuer bölgesinde Evans Pritchard'ın kitabını okurlarsa kadınla evlendiriyorlar. Ve başka bir erkek gelip o kadınla birlikte oluyor. Çocuk oluyor. O doğuramayan kadın erkek rolüne soyuluyor. Yani Emrah Bey diyor ki bugünün avcı toplayıcıları referans olamaz. Doğru mu? Olabilir de biraz hani cum grano salis, biraz dikkatli olmak lazım. Katılıyorum ama nasıl olduğunu süreci anlatmak istedim. Ayrıca şu yani Farklı gerçekten de söylemiyorum bu yani. tür çalışmalar 1960'tan itibaren yani Women Studies denilen kadın çalışmaları, Gender Studies, işte cinsiyet vesaire bunlar gerçekten yeni şeyler size daha önce de söylediğim gibi. Yani dolayısıyla 1960'lardan itibaren gerçek anlamda bunun bilimi yapılınca aslında yoktan var ediyorsunuz. Günümüz kabilelerine bakınca tabii o 100 yıl önce o grand teoriler yani işte Adler'ın yaptığı, Jung'un ortaya sunduğu, işte demin bahsettiğimiz Bashevis, Engels, onun üzerine bina edilen Simone de Beauvoir'ın o Deuxième Sexe gibi kitaplarına bakınca hakikaten böyle dünyayı büyük resimden okuma, işte kadın egemen var mıydı yok muydu gibi büyük soruları cevaplamaya teşebbüs ediyorlar ama 100 yıl öncenin mantalitesiyle bugün bambaşka. Zaten literal kaynaklar mesela Freud'un bile bir sürü şey Yunan mitolojisinden gelir. Onunla ilgili daha en son 1977'de işte bir kitap çıktı. O muhteşem bir şey. Bazen bu tekst okumayı çok yani Yunan mitolojisindeki hikayeler daha sonra Homeros'ta tanrılarla konuşuyor insanlar. Onu gerçekten konuştuğunu çünkü insan beyninin o dönemde daha bugünkü gibi iki tarafının birbiriyle iletişim kurmadığını bile yazdı. Şimdi bir metinden normalde... Bu nasıl çıkar değil mi? Çıkardı. Kitap çok engaging. İsmini unuttum. Bicameral Mind diye. Yani beynimiz biliyorum o kitabı. Kitap yani ben anlamadığım için psikolojiden okurken benim çok hoşuma gitti. Çünkü çok güzel savunmuş. Bunu bile yaptılar. Freud'a falan da bir sürü teorisini işte Homer'den değil de işte Yunan mitolojisinden falan oluyor. Oradaki hikaye Oedipus kompleksi falan filan da dahil. Ya da Jung da falan yapıyor arketipleri falan. Fakat tabii o günden bugüne çok değişti. Çünkü 1910'larda antropoloji de gelişmemişti. Daha sonra olan antropoloji de aslında ırkçılığı pompalamakla meşguldü. Ciddi antropologlar Cambridge'de birkaç yerde 15-20 kişiydi yani. Almanya zaten çok bambaşka. Ama bugün yerlerde. saydığımız antropologlar da 20'den 30'dan sonra temel eserleri artık yavaş yavaş şeye girmeye başladı. Dolayısıyla bunlar konuşulmuyordu. Batı'da da konuşulmuyor. Türkiye'de hala konuşulmuyor gerçi de. Ya Türkiye'de zaten ben mesela kadın meselesine girdiğimde Boğaziçi'nde o işte Humanities bölümünde kadın tarihiyle ilgili bir ders veriyordum ve orada fark ediyorum. Türkiye'de ya böyle feminist deyince böyle bir bunu korkulacak bir şeymiş gibi algılanan bir mantalite var ki günümüzde Google'a feminizm yazılınca erkek düşmanım diye soruyorlar. İkinci en çok ön plana çıkan soru ki bu utanç verici. Kol altlarını tıraş ediyorlar mı feministler? Yani düşünebiliyor musun? Google'da feminist yazınca ilk çıkan sorular bunlar. Dolayısıyla feminizm kelimesi bile aslında böyle çok fazla pejoratif, negatif bir şekilde kullanılıyor. Oysa ki hakikaten bakıyorsun feminizm denilen şey yani özellikle 17. yüzyılda o filozofların işte benim çok sevdiğim Montaigne gibi adamların, Rousseau gibi adamların, John Stuart Mill bu anlamda inanılmaz. Bunların böyle kadın ve erkek hakikaten eşittir demesiyle başlıyor. Ondan önce yüzyıllar boyunca buraya yani sayfalarca getirdim. Çünkü daha önce bu mesela özellikle Aristo'nun kitaplarında ya kadın resmen bir gibi böyle aşağı, inferior bir varlık. Sonra onun üzerine bina edilen bütün o Hristiyan, Saint Thomas Aquinas falan gibi, Augustine gibi adamlar da işte bu senin bahsettiğin Havva'nın Adem'in kemiğinden çıkması. Dolayısıyla hani o yüzyıllar boyunca süre gelmiş inancın yani pagan inancının tamamen Hristiyanlığa adapte edilmesinden bahsediyorlar ve onu yazıyorlar. Hep kadın ikinci sınıf, hep daha düşünme kapasitesine, muhakeme kapasitesine sahip olmayan, evde tek işi çocuk bakmak ve doğurmak ve evlenmeden önce de başlık parasıyla erkeği bir şekilde hayatını garanti eden bir meta. Ve bu yüzyıllar boyunca bütün bu filozoflar tarafından işlenmiş. Yani biraz Eflatun ya da Platon işte devletinde Sokrat'a atfettiği konuşmalarında özellikle işte Diotima falan gibi felsefecilere referans yaparken erkek ve kadın fiziksel olarak eşit değildir ama eşit eğitim görmesi lazım. Hatta askere bile gitmesi lazım diyor o devletinde. Bir tek o. Onun haricinde Xenofon, Aristo falan hepsi kadını zaten böyle bir hani düşünme kapasitesine bile sahip olmayan zavallı bir varlık olarak atfediyor. Burada sanırım kamusal alana girmesi, kamusal alanda olması ve olmaması mı önemli? Ayrım çok kamusal alanda değil zaten. Kadın alışverişe bile gidemiyor. Bir kısım da mesela İslam tarihine baktığımızda hani mesela sadece İslam tarihi için değil, tarihin belli dönemlerinde
de kamusal alanda var gibi. Abi, Sadece çıkıyor. alt sınıf ya da işte hayat kadınları, heteralar Evet. falan. Şimdi şöyle, ekonomik kompleksite arttıkça hiyerarşi artıyor toplumda. Dolayısıyla mesela Roma toplumuna bir de bu sadece mesela kadınların böyle kamusal alandan çekilmesi İslam toplumuna falan özgü değil. Roma'da var, Çin'de var. Çin'de hatta kadınlar güzel gözüksün diye o kadar Barbileştirilmişler ki Barbie Ayakları diyoruz. Ayaklarını böyle kırıp o ameliyatı ben okudum. Bak, kırıyorlar, 6-7 kere sarıyorlar. Şöyle ayakları oluyor. Food binding yazarlarsa kitapta ben kullanmıştım. Bir sürü programda da veriyoruz arkaya. Hani onu görüyorsunuz. Şimdi mesela göçebe Türklerde neden kadınlar daha önemlidir falan. Şimdi göçebe hayatta ya da köyde de bir yere kadar daha açıktır o köy. Çünkü üretimde ya da savaşta ya da işte çadırda yaşıyoruz. Büyük saraylarda ama üst sınıflara çıktığınız zaman artık orada hiyerarşi, baba oğul arasındaki ilişki de kadın erkek arasındaki ilişki de daha ritüelleşebilir. Çünkü sen üretim sürecine artık katılmıyorsun. Dolayısıyla bunu mesela Türkiye'de fazla gündeme gelmiyor ama özgürlükle beraber sorumluluk da geliyor. Mesela bunun kadınlar daha özgür ama daha çok sorumluluk sahibi. Bazen onu tercih etmeyen birini gördüğümde kızıyorlar. İşte kocama kahvaltı yapmayınca niye kızıyor? Çünkü kafadaki kocama onun da bir ekonomisi vardı o zaman. Yani o kadın tamam hayatta yok ama erkek de savaşa gidiyor yani. Hani ben geçmişe gitsem mesela Osmanlı Hanedanı'na. Her 30 senede bir savaş erkek var mi olmak zaten. istersin Osmanlı Hanedanı'nda, kadın mı sorusunun cevabı erkek Bir de olmayabilir. nerede yani? Ya işte ötekinde gidiyorsun ya hani kardeş katli falan. Dolayısıyla ekonomik olarak kompleksleşince olay. Abi kardeş katli var ötekinde yani. Hani hanım sultan olmak orada daha rahat. Ama bir de oğlunun katli de var yani o açıdan bakarsan. Beni katletmesinler de oğlan yapılır yani. Benimki olaya bakış açıma. Bak, bir oğlan yapacak kadar yaşamak isterim Osmanlı. Ve işin kompleksleştiği kısımda o yüzden köye göre şehirlerde ve üst sınıflarda mesela Julius Caesar'ın kızı Julia. Çok enteresan. Ama bir de yeğeni var Julia. Niye hepsinin adı Julia? Çünkü Julius Caesar'ın adı Julius değil zaten. Gaius. Babasının kızı. Babasının kızı. Evde onlara bir nickname veriliyor. Hatta bak 1920'lerdeki anılara bakın. Şöyle der işte bilmem ne Meliha Ruşen Eşref Ünaydın. Yani kadın isminden sonra sadece soyadı da değil. Bütün erkeğin adı bile geliyor. Orada da öyle. Evde diyelim işte Maria bir şey falan diyorlar artık neyse. Fakat dışarıda Julia. Çünkü kamusal alanın için bir kadının Pelin Batu'nun önemi o de hangi aileden geliyor ve hangi aileye gelin gitti ona bakıyorlar. Bu hani çok kadınlara isim verilmemesinde falan filan da işte kendini gösteriyor. Onun için orada Levi Strauss'a geliyorsun. Aslında bir evlilik bile iki erkek arasında bir kadını içeren bir ittifaktır. Bir ilişki yumağı. Bazen bir kadın da taraf olabiliyor işte. Doğuramazsa kadını erkek ilan ediyorlar. Bu arada Aynen. Arnavutluk'ta da öyle bir şey var biliyor musun? Arnavutluk'ta şu anda bitmek üzere ama hani dağ toplumu, dağ savaş bir toplum falan. Arnavut olduğum için biliyorum. Kadınlar orada o kadar acayip ki. Hatta en son bunun bir filmi yapılmış ve çok bir sürü ödüller almıştı. Sadece erkek kıyafeti giyen, küçük diyelim kasabada ya da dağ köyünde her şeye o karar veriyor. İşte gidiyorlar bir diyelim aileler arasında kavga varsa o çözüyor falan. Ama hayat boyu evlenmesi yasak ve erkek rolü yapıyor. Yani bildiğiniz o erkek kıyafetiyle birlikte erk oluyor. Ama aslında kadın. Ve Var yani öyle işte bu cinsel ilişki falan da Nijambo yasak. Mutombo ya ismi gene burada kraliçesi var. Afrikacı olduğu için isimler aklımda kalmıyor ama o kraliçe fakat kendi kendine kraliçe. Yani meşruiyet problemi var. Ne yapıyor? Kendine kadınlardan bir harem kuruyor. Bir de erkekleri orada kadın gibi giydirip dolaştırıyor. Dolayısıyla gösteriyor. Rolleri Biyolojik rolleri değiştiriyor. değiştiriyor. Bir tane de yağmur kraliçesi var. Onlar yağmur yağdırabildiklerine inanıldığı için böyle bir yarı mitik figür ve kraliçe. O da kendine mesela kadınlardan harem yapıyor. Kadın kadından harem yapıyor. Gösterebilmek için. Yani o aslında oradaki edilgen role kadın denmiş. Çoğu zaman biyolojikte 99 uyuyor ama bazen onu da uydurmuyorlar. Uydurmadığı zaman yani bazen o uymuyor, uyduruyorlar. O zaman o kadın Ama zaten bak yapıyor. senin söylediğin hem aristokraside hem de bir süre sonra burjuvazi geliştiğinde kadın zaten hem biz günümüz siyasetinde de hani erkek gibi kadın falan diyoruz ya bazı Tabii. siyaset Adam diyoruz bilimlerimiz. mesela. Adam gibi, mesela adam gibi. Virtu, erdem kelimesi değil mi? Er var. Virtu'da da vir, erkek demek. Erkek. Yani hani adam gibi lafı aslında İngilizce'de de etimolojik olarak saklı ya da Latince'de. Virtue, vir, adam demek zaten. Ama Adamlık. işte o kadınlar o sistemin içinde ya işte aristokrasi ya burjuvazi olsun. Erkek egemen söylemi hatta misogynistik, kadını aşağılayan söylemin dillendiricisi oluyorlar. Oysa en başında konuştuğumuz daha böyle avcı toplayıcı olsun ya da Türk kabilelerinde o hatunlar olsun. Sadece ekonomik anlamda birlikte ürettikleri için değil, aynı zamanda birbirlerine mecbur oldukları için. O da çalışması lazım, bu da çalışması lazım. Bir hiyerarşi yok. Zaten Vietnam gibi böyle nadir kadın egemen olan toplumlarda şunu görüyorlar. Hani o evet Amazon miti yok belli ki.
ki yani kanıtlayamıyorlar onu. Savaşçı kadınlar var ama kadınların güçlü olduğu kabilelerde ya da topluluklarda egalitaryen bir toplum var. Yani eşitlikçi bir Tabii toplum var. matriarki patriarkin tam tersi değil. Yani kadın egemen oldu mu Adamı ezmiyor. adamın ezdiği gibi ezmiyor. Yani orada artık biyolojik bir farklılık mı, hormonal bir farklılık mı nedir? Çünkü psikologlar da bir sürü araştırmalar falan yapıyor. Hep şu çıkıyor ortaya ya da bu You Just Don't Understand'ı falan da okuyorlar. Konuşurken de mesela şunu o yüzden çok dikkat ettim seni kesmemeye. Erkeklerin konuşurken rekabet ettiğini, benim hocam da bu Georgetown'da ve bestseller olmuş bir kitaptı. Erkekler daha fazla otorite kullanıyor. Mesela biz bir partide şey yapıyoruz. Profesör. Ben de doktorum. Ben doktorum diye hava atıyorum ama o profesör mesela belki. O çıkıyor ortaya. O agresyon ve competitiveness, yıkıcılık falan daha fazla. Dolayısıyla matriarkal toplumlarda öyle bir baskı görmüyorsunuz. Bu böyle ezmeli, büzmeli işleri hep erkekler buluyor. Şiddete yönelim için de aynı şeyi söyleyebilir miyiz? Şiddete göre evet bence de öyle. Yani Bu Covid'le zaten ayyuka çıktı. Yani Orada- ve sadece ilkel dediğimiz toplumlarda değil, Norveç'te falan da inanılmaz ya şiddet orada da bir şey var. olayları Bu artmış. suç kriminolojinin başında bir adam var. O ilk çıkarırken bunu her şeyi böyle tamamen ırk üzerinden falan da anlattığı için bu tip açıklamalar artık pek kullanılmıyor. Onun şeyle antropoloji Kafatasçı bir yere çok gidiyor kafatas. çünkü. Yani çünkü şey dedi o İtalyan işte bilmem daha aşağıdakiler daha suça yatkındır falan ama şu var mesela suçlu hapishane şeylerine falan bakıyorsunuz hep erkekler daha çok çıkıyor yani. Onu artık başka bir uzmanı konuştun ama yani veri hani makaleyi okuyabiliyorsunuz. Çok fazla bu agresyona şey yapılana ne bileyim işte suça daha çok shooting'e falan birbirlerini vurmaya falan filan erkekler daha çok şey Ya olduğunu sadece biliyorsun. ben hani şu anda bunu söylemekten korkuyorum. Çünkü yani sosyolog değilim, psikolog değilim. Ama hani erkek çocuklarına ve kız çocuklarına bakınca senin ikisinden var. Eminim kontrast. Gerçi seninki biraz ters olabilir. da yok ya duvara falan kafa atıyor yani bir şekilde. Ama Baba yani gel bakıyorsun üstüme öyle. otur diyen bir adam yani bunun agresyon. Ya kendi oğlumdan görüyorum. Mesela son 6 aydır falan kendi Pilot Bey diyor. Yani ismini sor, Pilot Bey diyor. Ya sürekli böyle uçaklar düşüyor, büyük trajediler oluyor. Böyle bir şeyler savaşıyor, arabalar patlıyor falan. Yani oğlum diyorum yani niye her defasında şu uçağı düşürüyorsun? Düşmesin yazık ya falan. Ama hayır böyle kızlarsa böyle anne tatlı tatlı böyle çay takımıyla şey oynuyor. Böyle çay partisi oynuyor. Şimdi Batı'da bir kültür savaşı var. Batı bütün problemleri çözdü fakat şimdi bir gelir eşitsizliği problemi var ve şöyle bir numara oldu orada. Gelir eşitsizliği probleminin kökenini konuşabilecek bir toplum değil Amerika. Dolayısıyla bunu önce ırk üzerinden konuştular. Şimdi cinsiyet Siyah üzerinden beyaz. konuşuyorlar. Siyah beyaz. Aslında Amerika'da gelir eşitsizliğinden bir problem var. Fakirler çok fakir. Fakat bu konuşulduğu zaman Amerika'da hiçbir zaman sosyoekonomik olarak konuşulmaz. Kültürel konuşulur. Dolayısıyla bu siyah beyaz, Latinolar onlara bunlara geldi. Şimdi cinsiyet. Dolayısıyla mesela bu söylediğim o kültür savaşının içinde de şunu söylemek artık ana tema oldu. Yani erkekle kadın arasında ona getirdiler Amerika'da. Hiçbir fark yoktur. Yani doğarken boş doğuyorsunuz tabula rasa diye. Ondan sonra Pelin, Batu kadın olduğunu öğreniyor. Ben erkek olduğumu öğreniyorum ve öğrenerek çalışıyorum. Yani hiçbir biz yöneten hormonal farklılıklar yok diye. Dolayısıyla artık Batı'dan da bu anlamda fresh idea gelmiyor. Yeni fikir gelmiyor. Orada da Türkiye'de birçok şeyin konuşulma ortamı yok ama bu cinsiyet mevzunda esas Batı'da artık konuşulacak bir ortam kalmadı. Yani çok enteresan. Şimdi psikologlar bir şey diyor. Onların yazdıklarına bakıyorsunuz. Orada çok daha biyolojiyi de hesaba katan bir şey. Aynı şey tarih bölümlerinde, sosyoloji bölümlerinde, antropoloji bölümlerinde bambaşka. Birbirinden çok Birbirleri kopmuş arasında- durumda. Ya zaten bence hakikaten Rönesans mantalitesine geri dönülmesi lazım. Çünkü bu Evet. Ford Amerikan marka araba Fordizmi, evet. Evet, Fordizm Taylorizm, akademiyi Fordizm. bence öldürdü. Çünkü herkes mesela Rönesans şiiri diye sadece 100 yıllık diyelim Chaucer sonrası edebiyat. Şöyle bakıyor. Kazak operası çalışan vardı ya Amerika'da. Şimdi yani mesela onu iyi yapıyorsun. Hepimiz Ama bir tane sadece yaptık onu ama sadece yapıyorsun. onu yapıyorsan olmuyor. Ve hiçbir interdisipliner şey yok. Böyle paslaşma olmayınca o küçük at gözlüğüyle bakıp büyük resmi kaçırıyorsun. O yüzden 3000 üniversitesi varken sosyal bilimlerde devrimleri falan hep şey yapıyor. Fransa falan yapıyor. Çünkü onların 3. şimdi ben şu Broderler anal ekol nereden çıktı falan filan onu okuduğumda görüyorsun. 3. Republik zamanında, Cumhuriyet zamanında bir şey yapıyorlar. Bir sosyal bilimler. Türkiye'de de bu sosyal bilimler lisesinde yapılmışlar derdi söylüyorum. Çok iyi okullarda oradan gene öğrenci parlıyor ama onda sonradan vazgeçtiler. Çok hemen bir şey güzel yapınca 10 tane varsa 100 tane yapıyorlar Türkiye'de. Bırak 10 tane güzeli dursun. Orada işte bütün bu... Kütüphanesiz üniversiteler, Evet. işte doğru dürüst dil konuşmuyor. Hadi üniversiteyi falan anladık. Yani onda artık koptu da sosyal bir üniversite çok iyiydi. Lisede en azından bir şey vardı. Orada görüyorsunuz işte bütün o tarihi, coğrafyayı kurulmakta olan diğer sosyal bilimleri bir şekilde aynı müfredata koyduğu zaman çıkıyor Fransa'dan falan. Amerika'da öyle bir problem var. Amerikalı biri sadece kendi mevzunu bilir. Yani Noam Chomsky filozof diyen bir milletten bahsediyoruz yani anladın mı? Ne orijinal fikri var. Dolayısıyla o fikirleri çıkaramıyor. Ve bizim görmediğimiz yerde yani Batı'yı da biraz öyle anlamak lazım. Batı'nın da kör olduğu noktalar olabilir. Çünkü kültür savaşı böyle bir şey. Şimdi Fransa'da bir savaş var mesela. Abaya giyenlerden işte bir başörtü gibi bir şey. Onun üzerinden bir tartışma yapılıyor. Ama aslında çok suni. Çünkü 200-250 kişi mi ne giyiyormuş zaten. Yani hani ama bütün Fransa onunla çalkalanıyor falan. Yani şimdi Ama kültür şimdi savaşının... o tabii ki işte bütün Kuzey Afrika'nın
oraya gelmesi, doğum rate'leri falan bakıyorsun. İtalya'da da keza öyle. Ama mesela onların... O artık bence korkularının, paranoyalarının dışa vurumu. Ya bu biraz medyayla da alakalı. Medya da bu işleri çok seviyor. Polemikler. Ya Covid'lik çıktı, beni her yere çağırıyorlar. Diyorlar ki hayatımızı değiştirecek yüzyılın krizi bu mudur? Ben de her yerde ters olarak hayır bu geçecek, sıradan bir şeydir diyorum. Bunu soruyorum. İkinci soru bu stüdyolarda da oldu. Demek öyle büyük bir krizse bize kriz ya kriz değil ya öyle değil kardeşim. Yani o şeyi vibe'ı almak istiyor senden. Bunu medya böyle yaptı. Ya da mesela şeyle ilgili şimdi ben 2 haftada bir düzenli bir şekilde gündeme geliyorum. Hiçbir şey bulamazlarsa eski şeyden bir şey buluyorlar. Onu önce bir yayın döndürüyor. Linç ettirene kadar döndürüyorlar. Açıklama. Fakat o açıklamayı böyle yani o biraz medyanın şeyle de alakalı. Korkular üzerine gitme. Yani o medium'un kendisi biz bilgilerimizi medyadan gerçi bunu bir Medium is a message. Evet medium sadece medyadan alır. Madem medyanın böyle bir görevi var izin verin ben de bu misyonu üzerime alayım ve yapayım. Bu programı şey yapıyorum. Ben de bunu gerçekleştireyim. Yine voleybolculara döneceğim. Hiç konunun kendisini konuşmayacağım ama bambaşka bir yere çekeceğim. Ebrar Karakurt'un bir tweet'i vardı. Ona bir Abdülhamit diye bir kullanıcı yanıt verdi. O da ona bir cevap verdi. Bunun üzerinden de saçma sapan kutuplaştıran bir tartışma oldu. Sadece kullanıcı adı Abdülhamit olduğu için. Koymasınlar o zaman ya. Çok basit bir şey. Mesela Mehmet ismi ondan konmuştur. Hiç bu konunun kendisi tartışmaya değer görmüyorum. Ama oradan şu aklıma geldi. Abdülhamit döneminde kadınların eğitimi, Ha bu arada Allah aşkına evet, yazarlığı. Abdülhamit döneminde ben onları da burada bayağı şeyle de baktım. Evet, bundan bahsedebilir miyiz? En çok kız lisesi açılan dönemlerden biridir. Yani ilk 1859'da falan açılıyor. 1871'e geldiğinde de toplam 200 tane Rüştiye'de ortaokul seviyesinde öğrenci var. Abdülhamit bunu 20 senede 1802 kişiye çıkaracak. Bir sürü kız Rüştiyesi açılmıştır. Osmanlı döneminde de Cumhuriyet de oradan miras almıştır. Türkiye'de kadınlar diğer ülkelere göre Orta Doğu'daki Arap neyse artık ne derseniz. Ya da Katolik ülkeler. Ya da bazı Katolik ülkelere daha özgürdü. Nerede görüyoruz? Ya Libya'ya gidiyorlar. Libya'nın Nuri Jonker yazmış ki burası ne? Ayna Roz'a geldim gibi, Manastır'a geldim gibi kadınları çarşafla bile göremiyoruz diye. İlk söylediği bu oluyor. Adam bunu yazıyor savaş yerinden dikkatini çekmiş. Halide Edip adı var diye bir insan var yani değil mi? Sultanahmet'te miting yapıyor. Çarşafla da olsa miting yapıyor. Nezihe Muhittin Kadınlar Halk Fırkası var. CHP'den önce kurulmuş. Tabii evet yani aslında baktığınızda Türkiye'nin ilk siyasi partisi bir Kadınlar Halk Fırkası'ydı. CHP'den Cumhuriyet Halk Fırkası o zamanki adıyla Halk Fırkası'ndan daha önce kurulmuş bir partiydi. Şeye bakıyorsunuz kadın üniversitesi var ya. 1914'ten 15'te eğitime başlıyor. 1919'da diyor ki biz erkeklere katılmak istiyoruz. Yani... İkinci meşrutiyet döneminde yani 1909'da herhalde özgürlüğün en böyle buram buram yaşadığı bir çağda ortalama 25 tane kadın dergisi var ve o kadın dergilerinin bazılarında tamamen kadın ama bazıları emeğiyle da çalışıyor. çok erkek dergisi gibi. Mesela kadınlar hanım hanımcık oturur gibi evliliği hazıran yani çok da feminist değil. Bence daha çok Cumhuriyet döneminde özellikle Belki hiç feminist değil 1930'lardan ama sonra. yani anakronizm yapmadan düşünürsek aslında o döneme göre çok önemli gelişmeler değil mi? Çok önemli tabii ki. Ya Belkıs Vassaf şeye gidiyor. Burada İstanbul Üniversitesi'nde okuyor. Muzaffer Şeriflerle falan. Harvard'a gidiyor. Harvard'da okuyamıyor. Radcliffe College'da okuyor. En güzel örnek odur. Judith Tucker benim hocam. 1920'ler ama 60'larda bile Judith Tucker anlatmıştı bana bunu. Ya Vassar var ya işte şey var. 50'lerde mi ne Radcliffe College? Yani Harvard'ın bir de kız okulu var. O kız okulu Harvard hocaları gidiyor ama ayrı okuyorlar. Okul birleştikten sonra bile 60'larda Judith Tucker şey diyordu. Biz kütüphaneyi sadece cuma günü belli saatlerde kullanabiliyorduk. Ayrı kütüphaneler vardı. Ana gym'i yani spor salonunda cuma günü 2 saat mi ne kullanabiliyorduk. Kütüphanemizde ayrıydı demişti. Şimdi bunlar zor çözüldü. Yani İtalya'da çok güzel bir film var. Hep anlatıyorum. Matrimonio all'Italiano diye. İtalyan usulü boşanma. usulü. İtalya'da boşanamamak ya da evlilik ya da boşanmak iki film ama ilki çok güzel. Bakarlarsa görürler. Marcello Mastroianni'nin oynadı. Boşanamamayı konu alıyor. 74'te İtalya'da ve Malta'da 2005 yılında boşanma onaylandı. Yani belli açılardan Türkiye sosyoekonomik konumu ve bir tarım toplumu, bir köylü toplumu ve savaşlarda darmadağın olmuş bir toplum olarak kadınların aslında hep haklarının çok ön planda olduğu bir toplum. Diğer örneklere göre, Çin'e göre, Mine göre yani. Bir de bence şöyle bir faktör var. Şimdi özellikle 1856'lardan itibaren baktığımızda ve bunu böyle takım tutar gibi Abdülhamitçi ya da Atatürkçü olarak bakmadığımızda ki öyle algılamamız ve okumamız gerekiyor tabii ki. Hakikaten büyük bir tanzimat aydınlanmasıyla diyeyim, eğitimde kızlara inanılmaz haklar sunuluyor. Her yerde hemşire okulları falan filan açılıyor. İmparatorluğun dört bir tarafında ama tabii İstanbul'da konsantre oluyor bütün bunlar. Ama daha sonra özellikle Emrah'ın bahsettiği o 1920'lerde Kurtuluş Savaşı'na giden zamanda ya meclisin ben mesela şeylerine baktım. Meclisteki konuşmalara baktım. Ya orada feminist ne adam? Biri var orada sürekli Tunalı Hilmi. Tunalı Hilmi de sonra bir de Tunalı Hilmi'nin ilk mecliste konuştuklarında bu arada Türkiye'nin özellikle dışarıdan gelen birkaç Ahmet Ağaoğlu ve Tunalı Hilmi yani dışarı tecrübesi de olan insanların hakikaten birinci mecliste bu kitabı yazarken ben Cumhuriyet'in 100 günü 100 şeyi çok özür dilerim lafını kestim. Evet. Çok etkileyiciydi. Bunu lütfen biz tarihçiler okuyoruz ama artık Latin harfleriyle de var. Mecliste çok güzel bir iş
yapmış. Kim yapmışsa çok teşekkürler. Kötü şeyleri söylediği şeylerini söyleyelim. Birinci meclise kaliteye bakın. Bir de şu son 30 senedekine bakın vallahi ya da 40 senedekine, 50 senedekine. Hakikaten üzülürsünüz. Orada gündeme de geliyor kadın hakları falan. Ya inanılmaz ve ama yani bu arada adamlar sadece işte Mustafa Kemal yumruğunu vurdu, kadınlara hak vereceğim diye olmuyor. 1909'lardan, 10'lardan itibaren günlüklerine falan bakınca zaten kadınlara hak verilmesi gerektiğini, bir toplumun topal olacağını söylüyor eşit haklara sahip olmazsa. Ama 1920'lerde, 30'larda, 27'deki meclis tartışmalarına bakın. Yani masalarını yumruklayan, hatta bir tane bir doktor vekil var. Tabip. Adamcağız diyor ki 1920'lerde biliyorsunuz İspanyol gribi yıkıyor toplumu ve tam 1917'de bu Rusların gelmesi, beyaz Rusların vesaire gelmesiyle hiç görülmemiş zührevi hastalıklar hortluyor. Dolayısıyla adamcağız daha işte Cumhuriyet ilan edilmiş 23'ten itibaren kadınlar da muayene olabilmeli. Erkek doktorlar bunu söyleyecektim, tarafından çok diyor. güzel getirdin. Yani Kadınları muayene ettirmiyorlar ya. adam bu arada- duello hakkı çıkartıyor. Çetin Altan'ın çok güzel bir makalesi vardır. Yani çünkü kürsüye yürüyüp adamı dövüyorlar arkadaşları. Bu bakın birkaç tane şey var. Toplumun nasıl kendi. Birincisi mesela şeyin anıları var. Eski İstanbul Cemil Topuz'un anıları var. Orada şeyi görüyorsunuz. İki tane şey doktorlar için. Birincisi en eğitimlisi bile Osmanlı döneminde doktor dövüp vuruyor. Çok enteresan. Paşa konağına gidiyor. değişmemiş. Hiç değişmemiş. Keşke bunu söylemeseydi. Ya ayrı. Ay söylemedi. Ben bilim adamıyım. Şeyi söylerim. Onu oradaki adam alıp Cemil Topuz'u şey yapacak diye böyle beni de şey yapacaksan çağırma yani. Şimdi ben olmuş bir şey söylüyorum. İkincisi kadınları muayene ettirmiyorlar. Çok enteresan. Buralarına bir şey koydurtuyorlar. Ondan sonra mesela Rüstem Paşa'da da aynı şey. Ta o paşanın şeyinde de aynı şey. Burasına böyle şeyini koyuyor ve görmesi büyük problem. Bazı insanlar o yüzden ölüyor. Bu büyük bir problem oluyor. Cemil Topuz'un halletmeye çalıştığı en önemli şeylerden biri de o. İşte burada istikrar ve hakikaten bir şeye kafaya takmanın ne kadar önemli olduğunu görüyorsun. Çünkü 1920'lerden 27'deki o nüfus sayımında zaten ne kadar cahil bir toplum olduğumuzu, kimi sözde tarihçilerin yok işte keşke Osmanlı Türkçesi gitmeseydi falan filan diyorlar ya, yani okuma yazma oranlarına bakıyorsun, kadın erkek haklarına bakıyorsun, nasıl mecliste kavgalar olduğuna bakıyorsun ve orada gerçekten İnönü gibi, Mustafa Kemal gibi, Tunalı Hilmi gibi, yani 20 değildir sayısı. Milletvekilinin nasıl böyle ısrarla bu haklar verilecek dediğini görüyorsun. Sadece adamlar değil, Nezihe Muhittin'den falan bahsettim. Gerçi zavallı kadıncağız hayatın sonunu tımarhanede bitirmiş, çıldırtmışlar ama yani gerçekten de saç saça baş başa kavgalarla bu haklar 1930'lara gelindiğinde veriliyor. Ve o öbür tarafa İsviçre'ye bakıyorsun, 1970'lerde mesela seçme seçilme hakkı verilmiş. İsviçre. Ya o yüzden de hakikaten ben yani müteşekkir olmaktan başka bir şey söyleyemiyorum o dönemde yaşananlara. Ama bunun altyapısı tabii ki son dönem Osmanlı'da yapıldı. Yani birdenbire Balkanlardan bir grup asker Zaten geldi. hiçbir zaman öyle olmuyor. Yani bir şeylere baktığımız zaman öyle çok yukarıdan yapamıyorsun değil mi? Yani bir şeyin temeli olmayan şeyler tutmuyor o yüzden. Temelsiz olursa. Ya şimdi sizi de dinleyince yani bu kopuş sürekli tartışmalarının Yani evet. gevezelikten başka bir şey olmadığını Yani orada kopuş. düşünüyorum. Yani Hiç kopuş yok. Yani kopuş şimdi hangi medyumda mesela bir paragraflık bir şey yazıyorsanız kopuş diye yazıyorsunuz yani tabii de. Yani Büyük resme bakınca. Yani ne bileyim bir dünya tarihi kitabında evet Türkiye'de bir kopuş oldu diye yazarlar da. Hani 500 sayfalık kitap yazıyorsanız aslında o tartışmanın şeyi o. Ne medyum kime ne anlatıyoruz? Yani 10 saniyelik bir cümlede öyle anlatıyorsunuz ama kopuş olan şeyler de bile Fransa ihtilalinde falan bile zaten biz tarihçiler yani Fransız ihtilalinde bile şimdi çok büyük kopuş var 1917'de ya da. Ama zaten onun kitabını yazarken o kopuşu süreç olarak anlatmak zorundasın. Yani Bastille'den 11 kişi Tabii. kaçtı, ondan sonra birdenbire Ama kelleler ilk de uçtu şimdi değil. ama ilk de diyelim bir roman yazacaksınız değil mi? Bir Onda- döneme, bir hikaye belki Evet sadece. hikaye ya da böyle film. Orada kopuş diyecek adam tabii. Şey mi anlatacak mesela işte roman yazıyor. Robespierre'in İşte Robespierre nereden çıktı? İşte avukatlar sayıları arttı falan onları mı anlatacak yani? Ya da kapitalist sisteme geçen ve bunu ayak uyduramayan bir hani bunları anlamaz çünkü. Dolayısıyla medium'la alakalı yani hepsinin sorusu aynı ama sen sürekli Marshall McLuhan'a gidiyorsun farkındaysın. ama öyle değil mi yani? Gerçek hani Medium is the message diyor ya, yani gerçekten medium'un hayır bunlar nerede, bitmiyor nasıl- o yüzden saçmalık dediniz ya da gevezek dediniz. Hep aynı şeyleri bir şey aslında taraflar aynı şeyi diyor. Sadece o an kafalarında neden bahsettikleriyle alakalı. Bilmiyorum izleyicilere çok şey yaptık mı? Of. Bilimizin meşhur falan deyip Antipatik. Şu anda ne diyor bunlar? Hiçbir sürekli böyle şey yapan, dır eleştiren ve hiçbir şeyden memnun. Çok şey. Hiç öyle olmadı ama süremiz az kaldı. Genel olarak sizden anladığım bu kadınlarla
ilgili geçmişten bugüne olan mesele de hiç de öyle kolay değil. Son derece kompleks. Bir tarafa örnek veriyorum sadece inanca, sadece üretim sistemine ya da sadece cinsiyete yani sadece erkeğe bile indirgenecek bir şey değil. Çok kompleks bir şey değil mi? Belki öyle bir toparlayıcı bir tabii, şey hem öyle hem isteyebilirim. de bir de şey var tabii. Bunlarla ilgili hani kadının geldiği kendi özgürlüğündeki nokta da öyle kolay olmadı. Türkiye'de bir tık daha kolay olduğu için zaten çok gündeme gelmiyor. Türkiye'de işçiler ve kadınlar haklarını biraz da devletle bir modernleşme paradigmasıyla aldı ama Batı'da işçiler ve yani işçilerin devletten pek bir şey söylemez de en azından kadınlar Batı'da bunu çok sökerek almak zorunda kaldılar. Gerçi ben biraz grev tarihine baktım. Orada ilginç bir şey var. Mesela işte 1800'lerin sonunda ya da 1912'de İzmir'de o tekstil ipek fabrikalarında falan hatta filminde oynadım. Yani kadın işçiler... Nasıl bir veri öyle bir söyledin ki dünyada. Hayır çünkü yani o film gerçekten gerçekleri referans Hangi film onda söyle var? Grev diye bir filmde oynamıştım mesela. 1912'de hakikaten orada işte Türk, Kürt, Ermeni vesaire bütün hani milletlerden kadınlar fabrikalarda haftada 2-3 tane kadın ölüyor. Çünkü korkunç çalışma şartlarında çalışıyorlar ve onlar aslında emekçi kadının mücadelesiyle ön plana çıkıyor. Kapitalizm kadın olması olmazdı. Çünkü Batı Avrupa'nın en önemli farklarından biri Hajnal çizgisi diye bir çizgi vardır ve Batı Avrupa evlilik örüntüsüdür. Normalde dünyada her yerde 13-14 yaşında evlendiriyorlar kadınları. Avrupa'da bir 20'yi falan buluyor. O aradaki süreçte çalışarak bir çeyiz mi denir? Bir Başlık. Yok çeyiz yapma işte başlık neyse artık o bir para kazanması lazım. O yüzden ucuz işçilik. Mesela şeylerde Barcelona'da tekstil dokuma atölyelerinde %28'i işte İngiltere'de başka bir yerde %40'ı mı erkek? Erkek olanlar. Kadınlar daha çok. Kadın ve çocuk işçiliği. Çünkü kapitalizm öyle bir şey. Tütün işte Kavala'dır. Tütün başka bir yerde ne varsa. Fabrikanın içinde de zaten. Çünkü ilk başta kapitalizmde o şey çıktı. Özellikle şey işlerinde, kötü işlerde ucuz. Kadın işçilik ucuz yani çünkü. Ve kadınlar hatta dormitoriye kapatıp böyle yurtları kapatıp kızınızı evlendireceğiz diye alıp sömürüp sonra da 3 kuruş parayla veriyorlar. Dolayısıyla bu anlamda kadının orada şey de var. Siz toplayın da ne zaman biz daha da dağıttık çünkü esas aldığımız dağıtmak. Sadece kadın değil çocuk da yani çocuk mefhumu çok yeni bir mefhum. Yani biz şimdi çocuklarımıza böyle helikopter aileleri olarak üzerlerini titriyoruz. İşte onlara güzel bir hayat sunmaya çalışıyoruz. Ama hani çocukluk kavramı bile aslında 100 yıllık bir şey. 100 yıl önce bütün o ya da 150 yıl önce diyelim Charles Dickens'ları falan okuyunca, Oliver Twist'leri görünce hakikaten çocuk mefhumu bile yok. Onlar küçücük yaştan itibaren ya fabrikada ya sokakta Philip ya Arya'nın da öyle bir şey var. Çocuklara eskiden ufak insanlar. Bu eleştirildi gerçi ama ben Arya'nın doğru haklı olduğunu düşünüyorum. Çocuk değil öyle. Küçük Çocuk insan. değil, küçük insanlar. Yani onlara ayrı çok az şey var. Yani tamam oyuncak bilmem ne ama büyüklere de oyuncak var. Yani bugün de işte PlayStation oynuyoruz falan filan. Yani ama çok oynuyorsun, kıyafet değil mi? ben çok oyun oynuyorum. Ya oyun oynamak iki tane şey uygarlığın şeyidir yani. Uygarlığın kökeni dedikodu ve oyun oyunu. Hakikaten öyle. Yani zeka bilirsiniz abi. Dedikodu bu ezbere şarkı yazmaya çalıştım mesela konuşma falan da oradan çıkıyor. Dedikodu bizde Homo sapien zaten belki dedikodu yaptığı için o Tabii. Yok oradan konuşmak bulduk diyorlar. Dedikoduyla ve daha fazla sayıda insanın kooperasyonu. Şimdi dedikodu yapıyoruz. 50 kişi kimin işe yaramadığını anlamak için sürekli dedikodu. Biz onunla yapmıyoruz. Biz zevkini yapıyoruz ama çok da dedikodu yaparım deyip programı beni öyle programlara çağırmıyorlar. Dedikodu. Ben 70 yaşına falan gelince göreceksiniz. Hep anlattığınız o hikayeler hepsi bende. Bütün akademinin. Emrah Sefa Gürkan ve Pelin Batu ile birlikteyiz. Kadınlar konusunu konuşuyoruz. Tarihte kadınları konuşuyoruz. Ben onlardan en son toparlamalarını rica etmiştim. Onlar da tekrar dağıtmışlardı. Şimdi sözü toparlamaları için tekrar kendilerine vereyim. Buyurunuz. Ya ben şöyle bir şeyle kapatmak istiyorum. Şimdi kadın tarihine çalışınca tabii ki o kadın tarihinde insanlık, medeniyet tarihine bakıyorsun. Ve tabii ki tarihte ön plana çıkmış müstesna kadınlar var. Bu kadınları böyle ya birisinin eşi, ya birisinin kızı, ya birisinin annesi olarak genellikle okunmuş. Ama hani o farklı türlü tarih okumasına girdiğinde zaten şeyi görüyorsun. Yani tarihte her zaman zaten o müstesna kişiler tarihin akışını değiştiriyorlar. Ve bu kadınlar işte ne diyeyim Hildegard von Bingen gibi kadınlar kiliseye kafa tutup kendi alternatif okuyuşunu yapabiliyor. İşte Christian de Pizan orta çağlarda öyle şeyler yazıyor ki... Bu mistik olan kadın değil mi? Yok bu Roman de la Rose'a karşı polemik açan ve Kadınlar Kenti'ni yazan. Ve tarihten ilginç kadın figürlerini cımbızla çekip güçlü kadınların tarihini yazan. Ya da işte ilk romanı yazan o Japon şimdi ismini unuttum. Burada Japon bir yerlerde. Yani zaten o uzun isimler ama sonuçta hani ilk roman ya da Wu Zetian diye Çin'deki tek kadın imparator. Sonrasında kadının işte Çin işkencesinin mucidi diye karalamışlar ama Çin'deki ilk Rönesans
Rönesans'ı gerçekleştiren kadın. Velhasıl tarihte gerçekten inanılmaz kadın figürleri var ama 17. yüzyılda bile çıkan bazı kadın tarihçiler sonra mesela 20 yıl sonra 30 yıl sonra okutulmamaya başlanmış. Çünkü akademi de erkek egemen ve bu ilk o 1920'lerde biraz kırılmış ama gerçek anlamda 1960'larda bambaşka bir okuma ve bambaşka bir kadınlar böyleymiş diyen bir bakış geliyor. Dolayısıyla çok yeni. Yani bugün bile biz bunları tartışıyoruz ama daha çalışılacak çok şey var ve farklı tür okumalar gerekiyor. Ama biz hala işte yok kadın haklarıymış, yok İstanbul Sözleşmesi'ymiş, yok bilmem neymiş. Hala böyle tuhaf tuhaf gereksiz şeyleri tartışarak asıl meselelere inemiyoruz. Tartıştığın şeyler gereksiz, tartışmanın kendisi gereksiz diyor. Evet, tartışmanın kendisi gereksiz. Çünkü bana göre zaten hani bir, belgeler ve bilgiler bunlar önümüzde duruyor ama bunların kaçına kaç kişi bakıyor? İki, bunları belgeleri önümüze aldıktan sonra nasıl yorumlayacağız? Yani doğru dürüst yorumlayamayan insanlar var. İstediği gibi, Emrah'ın çok güzel söylediği gibi sadece bir yerinden cımbızlıyor, görmek istediği gibi onu kullanıyor ve tarihi resmen siyasete alet edip her zaman yaptıkları gibi böyle bir ucuzlatıyorlar. Kesmek istemem ama Hemen hızlıca kapatayım. Bütün tarih boyunca da biz insanlar kendilerini tarihte bir yerde konumlandırırken çeşitli gruplar bunları birçok şu denklemi hiç unutmasınlar. Sadece kadın erkek üzerinde de olmayabilir. Bir köylü, şehirli ya da bir ırk üzerinde de olabilir. Özgürlükle beraber sorumluluk da gelir. Artık toplumda bunu hep unutuyoruz. Yani o yüzden de herkes özgürlüğü seçmeyebiliyor. Genel bu birçok şeyde görürüz. Yani Red pill, blue pill. Evet, evet. Red pill mi, blue pill mi? Artık eskiden ötekileştirilenlerin, mağdumların, alteritilerin, adırların daha özgürleştiği fakat buna beraber sorumluluğu geldi. Ben dünyadaki eşitsizliklerin daha ekonomik kökenli tartışılmasının daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü dünya öyle bir yere gidiyor. Artık insanlar fakir daha çok fakirleşirken, zengin daha çok zenginleşirken bu kültür savaşının bazıları bana çok manalı gelmiyor. Bu manalı olanlarından biri ama ileride tartışmanın ekseni bence daha şeye kayacaktır. Marksist okumalar olacak isterseniz. Ya o yani çok teşekkür ederim. Siz söyleyeceğinizi söylediniz zaten. Tartışmanın ekseninin değişmesi gerekiyor. yani en azından kısmen. Çok sağ olun geldiğiniz teşekkür için. ederim. Biz teşekkür Enerjiniz ederiz. çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Kapatıyoruz. Meselelerin bu hafta sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.